Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, erkek tavşanımızın ikinci bölümünde gövdeyle devam ediyoruz. En son 9 sıra düz örecektik. 9 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi burada bel kısmında azaltma yapıp maviye geçeceğiz. Evet, 11. sıradayız. 8 tane tek örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek, bir azalt, tekrar 8 tek, bir azalt, sıra sona kadar 6 tekrar yapıyoruz. Toplam 6 tane azaltma yapacağız. 2 4 6 7 8, bir azalt. Evet, aynı şekilde devam edip gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. 54 tane sık iğnemiz kaldı. 3 tane ilmek kaydırıp açık maviye, bluzun rengine geçeceğiz. Bir zincir çekip ipimizi koparalım. İpimizi yine sabitledik. İlk ilmek kaydırdığımıza batalım. Şöyle odaklayalım. İlk ilmek kaydırdığımız burası. Buna batıp evet, toplam 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. ...54 sık iğne, ...12 ve 21. sıralarımızı düz örüyoruz. Evet, bu şekilde toplam 10 sıra örüyoruz. Evet, toplam 10 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 22. sıradayız. İki yandan azaltma yapacağız. Şimdi 22 tane ve bir tane azaltmayla başlayalım. Hemen bir tane şurada yapalım. Bir azalttım. 22 tane tek batıyorum. 3 4 5 6 7 21 22 tane tek batıp yine ikinci azaltmamı da buradan yaptım. Tekrar şimdi sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Azaltmamız iki tane yapmış olduk çünkü. Evet, 2 tane azaldı. 52 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, azaltmadan sonra 2 sıra tekrar düz ördüm arkadaşlar. Şurası azalttığımız başlangıç. 2 sırada düz ördüm. 23 24. sıralar. Şimdi 25. sıradayız. 5 sıra boyunca
sıra takibi yapmadan bir azalt 10 öreceğiz. 5 sıra boyu. Bir azaltıp 10 tane tek. Bir azaltıp 10 tek. 5 sıra döne döne azaltmamızı devam edeceğiz. 33 tane sık iğne kalacak. Yani 33 tane sık iğne kalana kadar azaltacağız. Bir azalttım. 2, 4, 6, 8, 10 tane tek. Bir azalt. Devam edeceğiz. 10 tek bir azalt. Şimdi buraya geldiğimizde burayı sıra başı artık saymayacağız. Buraya kaç kaldı? Mesela burayı 10 buraya geldi. Burada azaltacağız. 10 azaltma, 10 azaltma 5 sıra. Evet arkadaşlar, toplam 5 sıra, bir azalt 10 tek, bir azalt 10 tek döne döne tam da sıra başında bittim. Döne döne 5 sıra. Şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5. 33 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir sıra düz örelim. Daha sonra kolları takalım. Şimdi 30. sıradayız. Her ilmeğe tek batalım. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi kollarımıza takacağız. Şöyle tam düz tutup tavşanımızı düz tutalım ve tam ortayı buluyoruz. İki yandan 8 sık iğne ile birleştireceğiz. Ortayı buluyoruz. 8'in yarısı 4. Yarısı bu tarafa, yarısı bu tarafa ekleyeceğiz. Ortayı bulup 4 bu tarafa. Şimdi buradan buraya 11 sık iğneye tek batalım. Yerimi belirledim. 11 tane tek batıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tek battık. Kolumuzun birini alalım. İkisi de aynı zaten. Şuradaki başlangıç yerini şöyle ortalayalım. İç kısımda kalsın. Bu da biraz fazla dolmuş. Şuradan azıcık çıkaralım. Kolumuzun şu üst kısmı biraz az dolsun. Hafiften bir dolduralım. Boşta olmasın. Bomboş da olmasın. Çok da dolmasın. Biraz daha doldurayım. Zaten zamanla da elyaf pusacağı için şöyle bir yumuşak olsun. Ne az ne çok. Çok yaparsak kollarımız havaya kalkar. Komik bir görüntü olur. Biraz az yapacağız. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şöyle ortalamıştım. Şimdi şuradan bir başlıyorum. Hemen karşıya. Kolumuzu şöyle karşılıklı şekilde birleştirerek ekliyoruz.
4 oldu. Beş. 6. 7 ve 8. Evet, 8 sık iğne ile kolumu birleştirdim. Şimdi 9 tane tek batalım. Sıradaki ilmeğe batalım. 9 ilmeğe tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi yine buraya da 8 tane sık iğne ile ekleyeceğiz. Burada artık bu tarafa kayıyor tabi. Sıra başımız 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'in yanındakine batıyorum. Artık sıra başımız burası olacak. Kayıyor. Evet, aynı şekilde buraya kolumuzu ekleyelim. Evet, kollarımızı bu şekilde taktık arkadaşlar. Şimdi yine bir sıra düz öreceğiz. 33 tane sık iğneye tek batalım. 32. sıramız burası. Evet, düz örüp geliyorum. Her ilmeğe bir tane batacağız. Evet, 33. sıradayız ve 3 tane tek. Bu arada bu arada tavşanımı dolduruyorum bir yandan arkadaşlar. Size doldura doldura gelin. Artık kafamız boyun kısmına doğru gidiyoruz. Daralmaya başladık. 3 tane tek, bir azalt. 3 tane tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar yine 7 tekrar yapacağız. 7 azalma olacak. Devam edelim. 3 tane tek, bir azalt. Evet, sıra sonunda 3 tane tek kaldı. 7. azaltmayı bu tarafa kayarak yapıyorum. Sıra başından diğer sıraya kayarak 7. azaltmayı da burada yaptım. Evet, şimdi 26 sık iğne kaldı. Evet, şimdi arkadaşlar 33'ü yaptık. 34. sıramızda FLO'dan öreceğiz. Yani şöyle yine alttan giriyorum. Öndeki tek kattan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Bir dahaki sırada BLO'larımıza ten rengiyle boyun yapacağız. O yüzden bu sıramızı böyle FLO'dan örüyoruz. Öndeki tek kattan. Evet, sıra sonuma geldim ve 3 tane ilmek kaydırarak ipimi koparıp boyuna geçeceğim. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Evet, ipimizi de arkaya çekelim. Buraya zaten papyon yapacağız. Oraya denk gelecek. İpi de aşağıya tekrar çekelim. Şuradaki tek kattan giriyorum. Aşağıya çekiyorum.
Şimdi ten rengimizle devam ediyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. İpimi sabitledim. Yani bunu arkadan da yapabiliriz. Tam arka ortaya girmeden sıra başımız, boynumuz arkada kalsın diye. Arka ortadan giriyorum. Buradaki tek katlara böyle yerlerini hazırlamıştık. Bu sırada hepsine tek batalım. 2 3 Evet, 26 tane ilmeğimiz vardı. Evet, bu şekilde de devam edelim tek katlarımıza. İçerideki tek kat. Evet, 35. sıramızı düz ördük. Bu arada sıralardan karıştırmış olabilirim. Videonun üstüne zaten sıraları tam olarak yazıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şu an 35'i bitirdim. 36'dayız. Boynumuzda 26 vardı. 22'ye düşürmek için 4 tane azaltma yapacağım. 5 tane tek batıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 tek, bir azalt. Evet, 3 defa 5 tek bir azalt yaptım. Arkadaşlar 3 azaltma yaptım. En son 3 kaldı. Buna da 3 tane tek bir azalt yapacağım. 1 2 3 Evet. Ve bir azaltla toplam 4 azaltma yaptım. Ve boynum 22 sık iğne oldu. Şimdi 4 sıra döne döne 4 sıra düz örelim boynumuzu. Ve gövdemizi bitirmiş olduk. Evet, boynumuzu 4 sıra düz ördüm. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Kafada uzun bırakmıştım. Eğer siz kafayı kestiyseniz gövdeyi uzun bırakın dikiş için. Evet. Ve gövdemizi tamamladık. Daha sonra güzel dolduralım. Kafamızda bu şekilde dikeceğiz. Burayı diğer kız tavşandan nasıl dikildiğine bakabilirsiniz. Şimdi sıra geldi pantolonumuzu yapmaya. Düz ördüm ve elektrik borusunu güzel yerleştirdim. Bir karıştan biraz az kestim. Bir karış fazla, biraz daha az kestim arkadaşlar borumu. Bunun gibi farklı cisimlerde takabilirsiniz içerisine. Şimdi çevresine yine boşlukları da silikonla doldurdum. Şimdi parmağımla da kafamı da yerini açtım ve dik olarak şöyle yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde şimdi kafamızı dikelim. Şöyle düz tuttum ve ipim burada ve bunun hemen
karşısına gelen yere, şurası, buradan başlıyorum. Evet. Bir kafadan bir boyundan dikiyorum. Hemen karşısına denk gelen ilmeği batıyoruz. Hiç atlamadan sık bir şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, tavşanımın kafasına diktim. İçerisine elektrik borusu taktım. Buraya da size biraz önce videoda görmüşsünüzdür. Kız videodan kırptım. Boyun nasıl dikilir, ne taktık diye oradan izlediniz. Şimdi tavşanımızın bahçıvan şortunu yapacağız. Askılı pantolonu yani. Bunun için böyle önce bir paçayı yaptım. İkinciyi de şimdi beraber yapacağız. Önce bir 43 tane zincir çekelim. İpimi sabitliyorum. Ve böyle çok gergin olmayan, şöyle odaklayalım. Böyle çok gergin yapmadan rahat çekelim zincirlerimizi. Ne çok gevşek ne çok gergin. Rahat rahat çalışalım. 43 tane zincir çekiyorum. Böyle rahat. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Evet, 43 tane zincirimi çektim. Siz yine de kendi tavşanınızın ayağına göre bir bakın. Dediğim gibi ip kalınlığından, el farkından değişebilir. Bunun için şöyle ayakkabısının iki birbirine kavuşacak zincirimiz. Yani bu ayağına giydirebiliyor muyuz diye bakacağız. Şöyle içinden geçiyor mu diye bakacağız. Bu yoksa dar olursa buradan geçmez. O yüzden benim sayımdan daha çok sizin kendi ipinize, ayağının büyüklüğüne, buna göre değişir sayılar. Önce bir sağlamasını yapalım. Bakalım benim verdiğim 43 zincir sizin ayağınıza nasıl oluyor? Evet, ben şimdi 43 zincirimi çektim ve şöyle düz tutarak zincirimi düz tuttum ve bak şöyle düzden geldim. İlk zincirime batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir ve hemen dibine batıyorum. Evet, bu bir oldu. Şimdi her zincirin içine bir tane sık iğne yapalım. 1, 2 diye devam edelim. 43 tane sık iğne olacak. 43 zincir çektik. 43 tane de sık iğnemiz olacak. Her zincire şöyle batıyoruz. Arkadaki şöyle tek katına. Evet, böyle devam edelim. Hepsine bir tane sık iğne yapalım.
Evet, örmeye devam ediyorum. Bu arada buradaki ipimizi de şöyle yapıp zincirin arasından bunu da arada yürütelim. İçeride bırakalım. İpimizle beraber örüyoruz. İçeride kalacak. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. 43 tane sık iğne örmüş oldum. Şimdi ilk yaptığımıza batıyoruz ve ilmek kaydırdık. Burayı düzleştirdik. Birinci sıramızı yaptık. İkinci sıradayız. Bir zincir, hemen dibine batıyorum. Yukarıya çıktım. Bir dahakine sıra sonunda yine ilmek kaydırarak birleştireceğiz. Toplam 9 sıra düz öreceğiz. Şu an 1 yaptık. 8 sıra daha düz örelim. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Her sık iğnenin içine bir tane sık iğne. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim. Yine ilk baştaki ilmeğimize batalım. İlmek kaydıralım. Ve yine düzleştirdik. Bir zincir çekiyoruz. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Yine hemen dibine batalım. Ve yukarıya çıkalım. Evet, bu şekil her sırada bu şekil birleştireceğiz arkadaşlar. 9 sıra, toplam 9 sıra düz örelim. Evet arkadaşlar, toplam 9 sıra paçamızı ördüm. Bundan 2 tane yapacağız. Bu şekilde 2 tane yapalım. Şimdi duble paçasını yapacağız. Geri kıvırma payını. İpimizi sabitliyoruz. Şimdi başlangıç zincir yaptığımız yer şurası. Buradan şöyle, bu da ilk başladığımız yer, sıra başımız. Şöyle çevirelim. Ters tarafından her zincire bir tane aynı şekilde sık iğne yapalım. Zincirlerin içini tek kata batıyoruz. Tersten. Ters kısmı size bakacak. Her zincire bir tane sık iğne yapalım. Bunu toplam 3 sıra yapacağız. Evet, toplam 3 sıra düz ördüm. Yine ilk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdık. Şimdi bu son sıramızda da bütün ilmeklere CC yani ilmek kaydıracağız. Batıp çekip içinden geçirelim. Sıra sonuna kadar her ilmeğe batıp çekiyoruz, içinden geçiriyoruz. Evet, böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. İpimi biraz şöyle uzun keseyim. İpimizi
Şöyle arkadan giriyorum. Şu içinden girip bu tarafa çekiyorum. Evet, ipimizi bu tarafa çektik. Şu aralardan da iplerin içinden geçirerek ipimizi saklayalım. Bir zincir çektim. İpimizi koparalım. Evet, bu şekilde duble paçamızı yaptık. Şöyle kıvırıyoruz. Evet, paçamız hazır. Böyle 2 tane. Şimdi bunları birleştireceğiz. Ondan önce kolaylık olsun diye şurada kot görüntüsü iğne ardı yapacağız. Evet, şimdi paçamıza bu şekilde makina dikişi görüntüsü vereceğiz. Gömleğinin renginden ipimi kestim. Yani burasının penyesinin rengi açık maviden. Paçamızın yine başlangıç yerinden önce şuradan bir yerden giriyorum. Düğüm gözükmesin diye dipten yaptım. Şimdi bunu şu ilmek kaydırdığımız yerden ilmek kaydırdığımız son sıradan çıkıyorum. Bir geri gidiyorum. Bir sık iğne geri. Bir sık iğne ileriden çıktım. Çok çekmiyorum. Hafif çektim. İçine giriyor çünkü kayboluyor. Tekrar bir sık iğne geri. Bir sık iğne ileriden çıktım. Bir sık iğne geri, bir sık iğne ileri. Bu şekilde çok çekmeden işimizi yapıyoruz. Evet, makine dikişlerimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi iki bacağı birleştireceğiz. Birleştirirken başlangıç yerlerini, şuraları birbirine şu şekilde denk getirelim. Şöyle tam ortalayalım ve toplam 5 sık iğne ile iki bacağımızı birleştirelim. Şöyle ipimizi bir sabitliyoruz. Şimdi 5 sık iğne ile olacağı için ortadaki üçüncü oluyor. 3, 4, 5. Şuradan başlıyorum. 2 buradan, 2 oradan. Ayarlıyoruz. İşte 1, 2,
3 4 ve 5. Evet, 5 ilmekle iki bacağımızı bu şekilde birleştirdik. Evet. Şimdi burası sıra başımız. Şimdi düz öreceğiz. Her ilmeğe tek batacağız. Toplam 8 sıra düz örelim. Eğer yetmezse tekrar bir iki sıra daha öreriz. Önce bir 8 sıra düz örgümüzü yapalım. Evet, birinci bacağımı dolandım. Hepsine tek battım. Şimdi şu orta yere geldik. Şurada birleştirdiğimiz yerlerin dibine bir tane buraya batıyorum. Hemen tekrar diğer eklediğimiz yer, onun dibine batıyorum. Burada da artmış oluyor. Buradaki deliği kapatmış olduk. Tekrar düz örüyoruz. Evet, bacak aramız görüntüsü bu şekilde. Boşluklara sık iğne yaparak düzgün bir geçiş yaptık. Evet, sıra sonuma geldim. Buradaki bacağı da hepsine tek battım. Şimdi direkt geçiş yaparsak burada bir boşluk oluyor. O yüzden şu eklediğimiz yerin dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve burayı da yine doldurmuş olduk. Şimdi bundan sonra artık sadece düz öreceğiz. 8 sıra düz örelim. Buraya da ip koyalım sıra başımız belirlemek için. Evet arkadaşlar, pantolonumuzu 9 sıra düz ördüm. Size bir giydirin, neresine geliyor, dediğim gibi ip farkından değişebilir. Şu an benim belime geldi. Bu sıramda azaltma yapacağım. Biraz toparlayacağım. Şu bayağı bir bolluk var. Size bir giydirip bakın. Evet, 6 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 bir azalt. Tekrar 6 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. 2 3 4 5 6 bir azalt. Evet. Bu şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. En son 5 tek bir azalt oldu. Sizin de en son kaç kalırsa 4 de kalabilir. Bir azalt şeklinde bitireceğiz. Ve ipimizi koparacağız. Şöyle bir tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. İpimizi kopardık. Şöyle de içeriye çekelim. Evet. Burası arkası. Şimdi önümüzü çevirelim. Ve ön kısmını yapalım. Askı kısmını. Şimdi şöyle düz tutuyorum pantolonumuzu.
ve tam ortası, ortamız burasıydı. Şu şekil. Evet. Evet, şimdi ortamı belirledim ve bu ortadan sonra bu tarafa 8, burası da 8, 8, 8, 16, ortadakiyle 17 olmuş oluyor. İlmek takacağız şimdi. Şimdi bu ortadakiden sonra bu tarafa 8 tane sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Şurası ipi takacağım yer. Şimdi yine bu tarafa saydığımda şundan, ortadakinden sonra 2, 4, 6, 8. Bu da diğeri. Buraya kadar şöyle yapalım. Buradaki alana ön parçamızı yapacağız. Hemen ipimizi sabitleyelim. Evet. İşaretlediğimiz yere şurasıydı. Evet, buradan başlıyoruz. Bu 1, 2, şu ipi de arada yürütelim. Şöyle arkaya aldım. 2, 3, 4, 5, 15, 16, evet, 17 tane sık iğneme tek battım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine 17 tane tek batalım bu tarafa. Evet, ikinci sıramı da 17 tane tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyoruz. Burada artık azaltıyoruz bu tarafa doğru. Diğeri de bu tarafa. Evet, devam edelim. Bir atladık. 2, 3, 4, 5. Evet, 14 tane tek battım. 2 tane boş bıraktım. Bunlara da ikisini bir örüyoruz. Bir batıp çıkardım. Tekrar ikinciye de batıp çıkardım. Üçünü bir kapattım. Eksilttik. Bir zincir dönüyoruz. Bu sırada hepsine tek batalım. Azaltma yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 tane tek battım. Bir zincir dönüyorum. Yine bir atlayıp yanındakine batalım. 1, 2, 3, 4, 11, 12 tane tek battım. Yine 2 tane bıraktım. Bunları batıp çıkıyoruz. Yanındakine de batıp çıktık. İkisini bir kapattık. Bir zincir
dönelim. Şimdi her birine tek batıyoruz. Eksiltme artırma yapmadan 1 2 3 4. Evet, 13 tane tek battık. Bir zincir çekip dönüyoruz. Tekrar hepsine tek batıyoruz atlamadan. On üç tane sık iğneye tek batalım. Evet, bundan sonra düğme deliği açacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Hepsine tek battık. 13 tane sık iğneye bir zincir dönüyoruz. Şimdi şurada 2 4 6 olmuş oldu. Şöyle baktığınızda 2 4 6 sıra döndüm. 2 tane tek batıyorum. 1 2 2 zincir düğme deliği için 2 atlıyoruz. 1 2 atladım. Buraya battım. Bir, iki, üç, dört, 5 tane tek batalım. Bu 1 2 3 4 5 tek. Şimdi bakalım 1 2 atlayınca 1 2. Evet. 5 tane tek battım. 2 zincir. 1 2 atlıyorum. Kalan 2 taneye tek batıyoruz. Evet. Düğme deliklerimizi açtık. Yine bir zincir dönüyoruz. Tekrar hepsine tek batıyoruz. 2. Bu düğme deliklerin içine yine 2 tane tek batıyoruz. 2 sık iğneydi. Zincirdi. İçine yine doldurduk. 5 tane tek. Yani yine toplam 13 tane olacak. Arkadaşlar, sadece zincirlerin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Önümüzü bitirmiş olduk. Bu şekilde. Ön kısmı bitti. Şimdi aşağıya ineceğiz. İlmek kaydırarak aşağıya ineceğiz. Yine buralarda ilmek kaydıralım. Önce ben bir giydireceğim. Yeniden bir boşluk var mı bakacağım. Varsa yine bir iki tane azaltma yapacağım. Evet, tavşanımı giydirdim arkadaşlar ve şu yanlarda bir boşluklar var. Çok az bir şey. Bu da işte daha önce gövdenin ipi ince olduğu için gövdem diğer tarife göre küçük olmuş oldu. Pantolon sayım belimde, o yüzden büyük geldi. Sizin belki tam gelebilir. İpleriniz kalınlık fark ediyor çünkü. O yüzden bol gelenler sadece burada azaltma yapsın. Tam oturanlar yapmasın. Şimdi çıkaralım ve devam edelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada kalmıştık. Şimdi aşağıya doğru gideceğiz. İlmek kaydıralım dedim ama sık iğne yapalım, daha güzel olur. Şimdi hemen dibine batarak, ilk baştaki dibine batarak aşağıya doğru ineceğim. Her sıraya bir tane batalım.
Kapatayım bari. Evet, sık iğne yaparak aşağıya indim. Her ilmeğe bir tane battım. Aşağıya indim. Hemen tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane tek yaptım. Burası bol gelenler için. Sizinki tam geldiyse burayı düz öreceksiniz. Ben şimdi 2 tane azaltma yapacağım. Şimdi 5 tane tek yaptım. Bir azalt. Tekrar 5 tek. Bir azalt yapıyorum. 2 3 4 5 bir azalt. Dediğim gibi tam gelenler, boşluk olmayanlar burayı düz devam etsin. Evet, şimdi askı yerini ayarlıyorum. Şöyle askımı buradan, şurasıydı, buraya gelecek şekilde çapraz olacak zaten. Yapacağız. Şöyle göz kararı yapalım. Şuraya yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane tek batıyorum. Tekrar evet, yani burada siz şöyle koyacaksınız. Bunun hizası şurası, ayarlayacaksınız. Evet, şimdi 37 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 35 36 37 tane zincir çektim. Tığım üstüne alıyorum. 2 zincir atlıyoruz. Üçüncüye batarak üçünü bir kapatıyoruz. Tığım üstüne aldım. Yanındakine batıp çıkıyorum. Üçünü bir kapattım. Her zincirin içine bu şekilde batıp çıkıp üçünü bir kapatacağız. HDC yapmış oluyoruz. Tekli trabzan. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, hepsine tekli trabzan yaptım ve bir sık iğne atlayıp yanındakine batıyorum. Bu bir olmuş oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 evet, 10 tane tek battım. Şöyle bir bakalım. 10 tane. Evet. 10 tane iyi. Yine 37 zincir çekelim ve aynı işlemi yapalım. Evet, ikinci askımızı da yaptık. Yine bir tane atlıyoruz. Yanındakine sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi bu tarafta 2 tane azaltmıştım. Yine burada azaltacağım. 3 4 5 bir azalt. 2 4 5 bir azalt yapacağım. O yüzden de 1 2 3 4 5 6. Evet, yine 6 tane tek örüp azaltma yapacağım. 3
4 5 6 bir azalt, 5 tane tek, 1 2 3 4 5 bir azalt. Evet, iki yandan azaltmış olduk. 4 tane azaltmış olduk. Şimdi hepsine yine tek batıyoruz. Bu kısmı da sık iğne yapacağız. Diğer tarafı yapmıştık. Burayı da evet. Şimdi yukarıya dönüyoruz. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. Yukarıya çıktım. Sık iğne yaparak çıktık. Şimdi burayı ilmek kaydırarak bitiriyoruz. Gayet rahat yapalım, çok sıkmadan. Evet, sıra sonuna kadar ilmek kaydırarak bitirdim. İpimi artık kesiyorum. Biraz uzun kestim saklamak için. Tekrar içeriye çekelim. Ve ilmeklerin arasından geçerek ipimizi saklayalım. Hemen papyonumuza başlayalım. Evet, pantolonumuzu bitirdik. Yine şu spor dikişimizi bütün çevresinde aynı şekilde yapacağız. Askılarımızın ucuna düğmemizi dikeceğiz. Bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi papyona geçelim. Evet, papyonumuz için 15 tane zincir çektim. Tığım üstüne alıyorum. HDC olarak öreceğiz. Yani tekli trabzan yapacağız. Sahte trabzan. Bir atlıyorum. İkinciye batıp hepsini bir anda çektim. Tekrar tığım üstüne aldım. Zincirimin içine batıyorum ve hepsini bir kapattım. Bu şekilde bütün zincirlerime tek batıyorum. HDC olarak 14 tane zincirimize 14 HDC yapıyoruz. Şu ipi de araya alıyorum. Bunu da arada yürütüyorum. Evet, 14 tane tekli trabzan yaptık. 2 zincir çekip dönüyoruz. Tığım üstüne aldım ve arkadaki tek kattan öreceğiz. Tekrar tığım üstüne aldım. Arkadaki tek kattan beloğdan örüyoruz.
Bu şekilde devam edelim. Evet, papyonumuzu toplam 8 sıra aynı şekilde arkadaki tek kattan ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 tarafında sık iğne öreceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen şuradan başlıyorum. Her ilmeğe batalım. Bütün çevresini sık iğne gidelim. Eğer ipiniz ince ise bu zincir sayısını arttırın arkadaşlar. 17-18 gibi. Çünkü ip kalınlıklarına göre yine bu da değişecektir. Köşeyi dönerken çift batalım köşemizi. Evet, şimdi dört bir tarafına sık iğne gideceğim arkadaşlar. Evet, dört tarafımızı da sık iğne ile ördüm. Kopartıp içine yine ilmeklerimizi sakladık. Şimdi mavi renkle, koyu mavi ile pantolonun rengiyle papyonumuzu şu şekil büzeceğiz. Önce elimizle şöyle bir büzelim. Şekil verelim. Şöyle ortadan girelim önce. Tam ortadan. Şuradan bir çıkıyorum. Şöyle biraz uzun bırakacağım. Daha sonra şöyle bir katlayalım. Evet, şöyle ipimizle sıkıca dolayacağız. Düzelterek yapalım. Evet, şöyle arkadan ortadan iğnemle giriyorum. İpimizi sabitlemek için. Evet, böyle tutturduk. Şöyle de kaybedelim onu. Evet, papyonumuz bitti arkadaşlar. Bunu da şöyle kafamıza iple ya bağlayalım ya da dikelim. Evet, papyonumuzun arkasına zincir yapmayı unutmuşum arkadaşlar. 80 tane zincir çektim ve içinden geçirerek boynumuza bağlayacağız. İnsan unutuyor, yani daha önce yaptığı şeyi bile unutabiliyor. Arkadan bağlayalım. Şimdi en son ayakkabısındaki bağcıkları kaldı. Onlar için 90 tane zincir çekelim. Arkayı da böyle çapraz yapıyoruz. Düğmelerimizi de böyle diktik. Bağcıklar da bu şekil. Tığımızla şöyle
tam gri ve mavinin hizasından şuradan girip çekeceğim. Karşısı bu şekilde. İçinden geçirelim. Şöyle ortalıyorum. Tekrar üzerinden geçireceğim. Bir tanesini. Evet, şu kısımdan girdim arkadaşlar. Griden sonra 1 2 3. sıradan girdim ve buradan çıktım. Şimdi yine bunun karşısından da giriyorum. Bu taraftan çekeceğim. Evet, bu şekilde çıktım ve bağlayıp fiyonk yapacağız. Evet, bu şekilde bağcıklarımızı da yaptık, bitirdik arkadaşlar. Tavşanımız bitti. Bütün parçalarını yaptık. Yanaklarını da boyayabiliriz. Kulaklarının içinde yine boyayabiliriz. Kuru pastel veya allıkla. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bayağı bir uzun oldu. Evet, kız ve erkek tavşanımızı yaptık. Aynı tarif ile, sadece kıyafetleri değişik oldu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.